Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili müzikseverler. Ben Göksel Canerli. Piyano Öğreniyoruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir takipçimizin dileğini yerine getirmeye çalışacağız. Interstellar filminin soundtrack'ini beraberce çalışacağız. Interstellar 2014 yapımı bir Amerika Birleşik Devletleri filmi. Yönetmenliğini Christopher Nolan yapmış ve müziğini de Hans Zimmer hazırlamış. Daha önce de hiç duymamıştım. Hemen notasını edindim ve notasını kendim tekrar temize çektim. Ve sizlere de bu videoyu hazırlıyorum. 372 ölçülük bir nota var elimde. Bunu beraber çalışacağız. Tabii ki hepsi bir videoya sığmaz. Onun için bunu bir seri şeklinde yapacağım. Bugün 43 ölçü çalışacağız hep beraber. Pek sizleri notaya boğmak istemiyorum. Bunun yerine acaba bu parçayı daha kolay nasıl ezberleyebiliriz diye bir yöntem geliştirmeye çalışacağım. Ben de çünkü bu parçayı yeni çalışıyorum. Parça 3/4'lük. 1-2-3, 1-2-3 şeklinde gidiyor. Ve tekrarlardan oluşuyor. Sol el ve sağ el beraber bir voicing yapıyor. Bir seslendirme yapıyor. Piyanonun çeşitli tuşlarıyla takım akorların voicinglerini yapıyor. Aynı zamanda da sağ el bir melodiyi çalıyor ve bu melodi basitten yavaş yavaş zenginleşmeye başlıyor ama ilk 43 ölçüde gördüğüm kadarıyla basit bir şekilde ilerliyor. Tabii diğer bölümlerinde çok çeşitli varyasyonları olduğu için bu eserin, hatta filmde farklı çalınıyor, konserlerde farklı çalınıyor. Bu varyasyonda ileride neler göreceğiz, nelerle karşılaşacağız gerçekten bunu ben de bilmiyorum. Peyderpey ben de inceleyip videoları hazırlayacağım. Parçaya geçmeden önce burada ilk 43 ölçüde kullanacağımız voicingleri tanıtmak istiyorum ve ilk önce bu voicingleri egzersiz yapıp alışırsak, parmak kas hafızalarımızı alırsak parçayı çalmamız çok kolaylaşacak. Şimdi voicinglere bakalım. Nasıl voicingler var? Birinci voicingimiz, kullanacağımız voicing Fa2 ile başlıyor. Fa1, Fa2 değil mi? Burası Fa2 bölgesi. Ve bir beşli aralık, biliyorsunuz hep aralıklarla voicingleri çalışıyoruz. Bir beşli aralık, daha sonra bir dörtlü aralık. Sol elle yapacağımız voicing bu. İkinci voicingimiz ise bir majör üçlü. Ara vererek yine bir beşli ve bir dörtlü. Ve bu eserde pedal kullanacağız. Pedal kullanmayı da hemen parantez içinde anlatayım. İlk olarak kullanacaksınız bir akoru, pedala basıyorsunuz ve kaldırmanıza gerek yok. İkinci akoru basar basmaz pedalı kaldırıp tekrar basabilirsiniz. Bu ne demek? Pedalı bastığınız zaman ses uzar. Pedala basmadan tuşlara basıp elinizi kaldırmazsanız ses uzar. Elinizi kaldırıp başka bir akor basarsanız ve o sırada pedala basıyor iseniz ilk akorun sesi devam eder. İkinci akoru bastığınız zaman ilk akorun sesiyle karışır. Onun için ikinci akora bastığımız zaman pedalı kaldıracağız ve birinci akorun sesi artık ikinci akora beraber duyulmasın diye kısa olarak özetleyebilirim bunu. Şimdi voicing'i tekrar yapalım. 1-5-4 majör üçlü 5-4. Şimdi bu voicing'i çalışmamız lazım. Nasıl çalışacağız? Buraya ilk önce başta bakarız tabii ki algılamak için. 5-4 majör 3 5-4. Ama şu egzersiz bize çok faydalı olacak. Bakın. Birinci voicing. Bakmadan doğru bir şekilde basmaya çalışıyorum. Eğer yanlış basarsam, mesela hemen bakıp düzeltebilirim veya bakmadan da düzeltebilirim. Ve bu voicing gerçekten çok zengin bir voicing. Eğer buna alışırsak ileride çok işimize yarayacak.
Güzel bir voicing. Başka anahtarlarla da bunu çalışabiliriz. Ben bu eserin videosunu yapmaya değer buldum. Çünkü aynı zamanda bir egzersiz niteliğinde de bir eser olduğunu düşünüyorum. Ve bu eserin egzersiz olarak da keyifli bir şekilde çalışılabileceğini düşünüyorum. Şimdi demek ki böyle teker teker sesler. Birinci voicing'imiz bu. İkincisinde yine sol elimiz aynı şekilde 5-4 ama sağ elimizde 4-5 yapıyoruz. Tamam. Bakın 5-4, 4-5. Ondan sonra yine sol el aynı 5-4 ancak sağ el 3 ve 6 yapıyor. 6 aralığı size zor gelebilir. Onun için şu şekilde düşünün. Do ile bir oktav yapıyorsunuz ve majör üçlüyü koyuyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi buradaki voicing, yani sağ eldeki voicing giderek küçülmeye başlıyor. İlk önce 5-4, ondan sonra 4-5, yani ilk kısmı küçülüyor, şu kısım. Birinci ve ikinci parmağımız arasındaki kısım. Ondan sonra bakın, buralar yani en uç noktalar oktav olarak gidiyor. Yine diğerine geçtiği zaman sol aynı, burası da yine oktav ve burası bu sefer majör üçlü oluyor. Diğer bir voicing, sol el yine geri gelecek. Sağ el yine ileriye gidecek. Bu sefer bu üçlü, majör ikiliye dönüşecek. Burası yine oktav olacak. Ancak bunu bu şekilde basamayacağımız için ne yapacağız? Birinci parmağımızla re ve mi'ye beraber basıp burada oktavı. Yani çalışacağımız voicingler şunlar. 1, 2, 3. Ondan sonra tekrar geri döneceğim. Burada 2, 6. Tamam mı? 1, 2, 3. Sonunda çalıştıktan sonra parçaya geçeceğiz. Parçada ilk önce birinci ölçüye baktığımız zaman çok basit bir şekilde başlıyor. Bir pedal kullanıyoruz burada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu sürat 1 dakikada 80 adet vuruşu gösteriyor. Fakat biz tabii başlarken buna yavaş başlayabiliriz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde bu 1 ve 2. ölçüleri bitireceğiz. Ondan sonra şunu yapıyor. Tekrar bu mi ve do'yu yaparken burada bir la oktav basıyor. Yani ama bu böyle tek elle zor olacağı için ne yapacağız? Sol elimizin yardımını alacağız. Burada da bu la minör akorunu basacağız. Değil mi? Aslında bir la minör akor. Biz voicing olarak görüyoruz ama bunların hepsi birer akor. Şimdi o zaman nasıl yapacağız? Bakın bu la, buradaki la ve bu mi'yi beraber basıp yapacağımız bu. Üç ve 4. ölçü. 5 ve 6. ölçüde geçerken şuradan bakın. Hemen burada la oktavını bulup burada şuraya geçebilmemiz gerekiyor. Bunu da çalışmamız gerekiyor. Bakın. Böylece 9. ölçüye gelmiş oluyoruz. 9. ölçüde biraz evvel gösterdiğim oktavları yapacağız ve ilk önce melodi olarak çok basit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu kadar.
16. ölçüye kadar. Bu yaptığımız geçişiyle bir başka varyasyona geçiyoruz. Yine aynı. Bakın, voicingler yine aynı. Fakat bakın nasıl bir fark geliyor. Tamam. Buradaki voicing'in, sol eldeki voicing'in son sesini bu şekilde çalıyoruz. Bakalım şimdi. Burada da yine önce olduğu gibi 24. ölçüde bir geçiş yapacağız. Başka bir varyasyon için. Nasıl? Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Burada da yapacağımız şey şunun ikisini beraber basacağız. Şimdi bakalım ona. Görüyorsunuz mu? Buradan gelirken beraberce ilk defa. Bu da bir sonraki varyasyona geçmek için bir geçiş olarak. Tamam. 24. ölçüde bunu da yaptıktan sonra farklı bir varyasyon. O da çok basit bir fark. Hep yapıyorduk ya. Fakat bunu yaparken biraz evvel yaptığımız şu voicing'in son sesiyle beraber hepsini yapıyoruz. Tamam, yaptığımız bu. Bir sonraki. Sonra. Tamam. Bunları şimdiye kadar hep bir kere yaptım. Ancak bunları notada hepsini 2 kere yapacağız. Tekrarlayacağız. Yani en baştan gelelim. Yaptıktan sonra tekrar. Bunu bir kere yaptıktan sonra uzatıyorum ve sağdaki voicing'i tekrarlıyorum. Tamam. İkinci varyasyona geçiyorum. Ölçüde çalışacağımız bir şey var. Yine bir voicing var. Bakın. Yapacağımız şey buradaki voicing, sol eldeki voicing'i oktavına taşımak. Bu çok önemli. Şu aralıkları muhafaza edeceğiz. Aynı. Aynı. Sağdaki voicing değişiyordu ama soldaki voicing aynı. Peki bunları yaparken sağ elde ne yapacağız? İlk önce beraberce daha önce yaptığımız gibi bunu yapıp ilk önce buradan, sonra buradan, dörtlü beşli burayı alıp tabii, sonra buradan geri dönüyoruz yine.
Demek ki burada bu oktavı çalışmamız lazım. Yaptığımız voicinglerden hiçbir farkı yok. Bakın. İkincisi. Üçüncüsü. Geri dönüyoruz. Peki bunları yaparken sağ elde ne yapacağız? Hemen ona bakalım. Sağ elde yapacağımız şey yine çok basit. Yine bunun çalışmasını da şu şekilde yapabilirsiniz. Yani buradan buraya geçerken aralıkları algılamak önemli. Bu da tamamen egzersizden yapılabilecek bir şey. Bunu yaptıktan sonra 41 ve 42. ölçülerde yaptığımız sol elde mi'lerde oktav yapıyoruz. Mi 2 ve mi 3'te. Mi 4'te melodi olacak. Mi 5'te de sol eldeki gibi. Bunlar kalıyor bakın uzatmış. Böylece 42. ölçüyü de bitiriyoruz ve bir sonraki videoda 43. ölçüden itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Ben Göksel Canerli, herkese keyifli egzersizler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz. Sağlıklı ve huzurla kalın. Hoşça kalın.